Alman bilim insanı Thomas Johann Seebeck aslında tıp alanında eğitim almış ama ilgi alanı da fizik olan bir bilim insanıymış. 1821 yılında ısı ile manyetizma arasındaki ilişkiyi çözmek için iki farklı metal teli kapalı devre olacak şekilde birbirlerine bağlamış. Bağlantı noktalarından birini ısıtmış, diğerini de soğuk bırakmış. Tellerin çevresine de bir pusula iğnesi koymuş ve deney esnasında bu pusulanın iğnesinin hareket ettiğini fark etmiş. Pusulanın ibresi saptığına göre demek ki burada bir manyetik alan var demiş. Peki bu manyetik alan nasıl oluştu? İşte o mesele kritik. Sıcaklık farkı. Çünkü burada aslında bir güç kaynağı yok. Nasıl oldu bu? Sıcaklık farkından dolayı bir elektrik akımı oluşuyor. Elektrik akımı da manyetik alanı yaratıyor ve pusula sapıyor. Termoçiftlerin ve termoelektrik jeneratörlerin aslında temelini oluşturan sistem. Sayesinde hem sıcaklık ölçümünde hem elektrik üretiminde yeni bir yol açıldı. Peki nasıl oluyor da sıcaklık farkı bir elektrik akımı oluşmasına sebep oluyor? Gelin deneyimizde bunu görelim. Malzemeler: termoelektrik plaka, kablolar, motor, 2 adet bardak, 2 adet mum, 2 adet buz kalıbı, çakmak. Arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz termoelektrik bir plaka. Termo ve elektrik kelimelerinin birleşiminden anlayacağınız üzere ısıyla aslında elektrik üretilmesini sağlayan bir plaka. Fakat ısı ile dediğimiz zaman tam da doğru ifade etmemiş oluyoruz. Biz sıcaklık farkından bahsediyoruz biz. Bugün ne yapacağız? Bu plakanın şu motoru, bakın bu bir motor. Böyle ucuna kendi şeylerimize bir şey yaptık, imkanlarımızla. Bu motoru bu plakaya bağlayacağım ve ne olacak? Motor çalışacak. Yahu Basfi, ortada bir güç kaynağı mı var? Bu nasıl çalışacak dediğinizi duyar gibi. Burada biz sıcaklık farkından elektrik akımı üreteceğiz arkadaşlar. Basit bir iş değil bu. Ama basit işler sadece basit insanların, cümleyi de kuramadım ya. Evet, şimdi elimde görmüş olduğunuz termoelektrik plakayı şu motorun kablolarına bağlıyorum. Bu deneyi evde başınızda bir ebeveyniniz olmadan yapmayın. Elektrik. Şu an burada tabii ki bir güç kaynağı kullanmadığım için ortada bir akım söz konusu değil. Bu sebeple ben de böyle çıplak elle bu kablolara dokunuyorum. Fakat bunlar öyle tehlikeli işler. Hatta şöyle yapalım, gözlüğümü de takayım. Gözlük önemli. Gözler kalbin ay... Telife girmeden kestim. Evet, şimdi yahu sıcaklık farkı tabii ki hemen oluşturalım. Şöyle bir mum var. Isı kaynağı olarak. Buzları şöyle diğer bardağa koyayım. Hatta şöyle yapalım. Şu mumu da çok aşağıda bu ya. Şöyle yukarıda olacak şekilde konumlandıralım. Şöyle. Evet. Şimdi onu ısıtırken soğukluğu şuradan yakalayalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın giderek de uzandı ha. Sıcaklık farkı arttıkça elektrik akımı da demek ki güçleniyor. Bir şey diyeyim mi? Çok acayip. Ne oldu? Termoelektrik plakanın üst tarafı bu buzlardan dolayı soğuk, alt tarafı mumdan dolayı sıcak. Bu sıcaklık farkı bize elektrik akımını getirdi. Ve gelen bu elektrik akımı da motorumuzu çalıştırdı. Peki sıcaklık farkında ne oluyor da bu elektrik akımı oluşuyor? Aslında arkadaşlar elektronlar yer değiştiriyor. Şöyle düşünün. Mesela bu sıcak hava soğuk havada da vardır. Sıcak havada ne olur? Havadaki moleküller daha hareketlidir. Çok sıcaktır orası. Orada durmak istemezler. Sağa sola gitmek isterler. Soğuk havada ise moleküller daha yavaş hareket eder. Hava daha dingindir zaten soğuk havalarda. Ses bile farklı yayılır ikisinde. Burada da aslında ısınan tarafta
elektronlar hareket halinde ne yapıyorlar? Diğer tarafta aşırı soğuduğu için o tarafa doğru hareket ediyorlar. Bu da elektrik akımı üretilmesini sağlıyor. Mumumu söndürüyorum şimdi. Bakın söndürdüğüm anda yavaşlamaya başladı. Şu an hala dönüyor. Buzu da kaldırayım. Arabistan'la Rusya'yı sırt sırta getireceksin. Al sen enerji. Birisi çok soğuk, birisi çok sıcak ya. Nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. O ikisini nasıl yan yana getireceksin? Böyle harita. Bak, haritayı böyle yapıyor. Ya sen nasıl gerçekten? İşte arkadaşlar bu Seebeck etkisi. Bir de bunun tersi durum var. Daha doğrusu sağlaması gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi burada bakın termoelektrik plakam var. Buna da ne yapacağım? Direkt bir güç kaynağı bağlayacağım. Şöyle güç kaynağımın uçlarını alayım. Şu anda kapalı güç kaynağım. Şöyle bir ucunu bağlıyorum arkadaşlar. Güzelce. Diğer ucunu da bağlıyorum. Arkadaşlar şu anda güç kaynağımı açtım. Voltajım da 1.40. Yani bir pil kadar aslında şu anda termoelektrik plakama enerji veriyorum ve şu anda bakın bu yüzeyi sıcak, bu yüzeyi başlangıç anına göre oldukça soğuk. Bir tık voltajı arttırsam ki 2'ye getirdim arkadaşlar. Evet, sıcaklık giderek artıyor. Burada arkadaşlar bir termometrem var benim. Deneyeceğim. Normalde bunu böyle ete falan batırıyorlar. Bu ucunu. Şimdi bakın burası soğuk. Şimdi bak elimle tutuyorum. Elim kaç derece? Bak hemen algıladı. 28, 29, 30, 31. Şimdi 32. Şimdi soğuk tarafı tutuyorum. Bakalım buradan algılama yapacak mı? 31. 30. Bakın giderek düşüyor. Giderek düşüyor. 29. 28. 27. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Bakayım orası ısınmış mı? Vay, burası ısınmış. Şöyle bir koyalım bakalım. 27'den yukarı gösterecek mi? 28 bakın hemen arttı. 29 bakın hemen. Hemen 30. 31 artmaya devam ediyor. Bu taraf bayağı sıcakmış ya, ben buraya elimi sürmeyeyim. 32. 33. Yani giderek artıyor gördüğünüz gibi. Burada da aslında sistemi tersten görmüş olduk. Bir elektrik akımı verilmesi sonucunda ne oldu? Plakanın bir tarafı soğuk, bir tarafı sıcak. Bu bana ne hatırlattı biliyor musunuz? Buzdolabı. Böyle arabalarda falan kullanılan küçük buzdolaplarında bu bahsettiğim sistem kullanılıyor arkadaşlar. Evde kullandıklarımızda gazlı, hatta işte gazı bitti falan derler. Arkalarında borular geçiyor. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Gelsin. Seebeck etkisi nedir? A. Sıcaklık farkıyla elektrik akımı oluşması. B. Elektrik akımıyla sıcaklık farkı oluşması. Günümüzde Seebeck etkisini kullandığımız birçok teknolojik ürün var. Mesela kamplarda sıcaklık farkıyla telefon şarj eden aletler var. Kamp ateşi ve havanın arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan elektrik akımı sayesinde telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Arabanın egzoz borusunun sıcaklığıyla dışarıdaki havanın soğukluk farkından kaynaklı bir elektrik akımı üretiliyor. Bu da arabaya bir güç sağlıyor. Elektriğin olmadığı yerlerde işte bu tarz bir tarafın sıcak bir tarafın soğuk olduğu modüller sayesinde ne oluyor? Elektrik üretilebiliyor ki biz de yaptık. Voyager ve Curiosity gibi uzay araçlarında radyoaktif maddelerin yaydığı ısı ile uzayın soğukluğu arasındaki sıcaklık farkından elektrik üretilebiliyor. Hatta insan vücudunun sıcaklığıyla dışarıdaki havanın soğukluğu arasındaki sıcaklık farkından elektrik üretip bunları algılayabilen böyle sensörleri oluşan prototip kıyafetler bile tasarlanıyor. Umarım yakında giyebileceğimiz hallerine kavuşuruz. Yani telefonunuzu belki sadece şöyle kıyafetinizin üstüne koyup şarj edebileceksiniz ve elektriği de kendi bedeninizden üretebiliyor olacaksınız. Çok enteresan. Seebeck başka bir çalışma için yola çıkmış ama bambaşka bir şey bulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bazen yolun kendisi sizi başarıya ulaştırmak için yeterli bile olabilir. Yola çıkmak,
Bakın, Alexander Fleming bakteri kültürü yaparken mantar bulaşmış ve bakterilerin öldüğünü fark ederek penisilini bulmuş. Wilhelm Röntgen katot ışınlarını incelerken X ışınlarını bulmuş. Percy Spencer radar çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini bulmuş ve mikrodalga fırını bulmuş. Yani az evvel de dediğim gibi bazen tesadüflerin kendisi bile çok güzel olabiliyor. O yüzden yolunuza çıkan engelleri aşmak için hiçbir zaman içinizdeki gücü bırakmayın arkadaşlar. Bundan vazgeçmeyin. Bazen bir şey ararken başka bir şey bulursunuz ama o bulduğunuz başka şey sizi o aradığınız şeyden daha yukarıda bir seviyeye bile getirebilir. Yeter ki arayın, merak edin ve öğrenmek isteyin. Bir sonraki videoya kadar bilimle kalın, hoşça kalın.